kayıtlı yalnızca 5000 kişinin yaşadığı, gerçekten yaşayan kişi sayısının ise 2500-3000 civarlarında olduğu devasa, muhteşem bir yerdeyiz dostlar. Bakın şurada eviniz olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Galiba burası kullanılmıyor şu anda. Kırık dökük çünkü, ama şurada birisinin evi varmış. Manzaraya bakın. Şurada yaşayan insan nasıl mutlu olmasın ki? Şurada yaşayan insan nasıl sıcakkanlı olmasın ki? Resmen bir renk şaheseri var şu anda önümde, aşağıda. Şuraya bakın dostlar. Kocaman kocaman yengeçler suya kaçıyorlar beni görünce. Muhteşem gözüküyor. Ve şöyle ileriye doğru baktığımda suyun renginin ne kadar çok değiştiğini görebiliyorum. Resmen okyanusun ortasına kadar geldim. Şu güzelliğe bakın. Muhteşem yerlerdeyiz, muhteşem. Bu tarz yerlere gelebilmek fazlasıyla mutlu ediyor beni her zaman. Ulaşması zor olan ve ulaştıktan sonra bu kadar farklılıklarla karşılaşabileceğiniz yerler sizi ayrı büyülüyor. Yepyeni böyle uzay mekiği bir trenin içerisindeyiz dostlar şu anda. Good morning. Somebody already sleeping. Yes. Tired? Yeah, we got sick. Evet, biz yollardayız dostlar. Şu anda Tayvan'da biz Taipei'den yola çıktık ve Taitung şehrine gidiyoruz. Yaklaşık 4,5-5 saatlik falan bir yolculuğumuz olacak. Böyle yepyeni bir trenin içerisindeyiz. Güzel, bayağı modern bir tren. Tayvan ufak bir ada olduğu için trenlerle adayı donatmışlar ve her yere gidebiliyorsunuz. Sabah erkenden uyandık. 5.30 gibi kalktık. Tren istasyonuna gittik falan derken sonunda yoldayız. Sabah 7 civarı şu anda. Hatta tam 7 galiba. Yeni trene bindik ve ilerlemeye başladık. Let's go. First Taitung and then next places. Tayvan'ın muhteşem doğasına yolculuğumuz başlıyor arkadaşlar. Amber'ın hep gitmek istediği Tayvan'daki favori noktalarına götüreceğim sizi. Çok güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Amber'ın koltuğu burada. Benim koltuğum şurada. Yanlış almışız biletleri. Ayrı gayrı kaldık böyle. En son tren yolculuğu yapmamın üzerinden bayağı bir zaman geçmişti. Çok güzel manzaralar göreceğiz yol boyunca. Ne kadar gösterebilirim bilmiyorum ama Tayvan'ın doğu tarafına gideceğiz dostlar biz. Biz şu anda aslında biraz daha batı tarafındayız ve dağların etrafından, sahil şeridinden dönerek ülkenin en doğu taraflarından, güneydoğu taraflarından birisine gideceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Gerçekten heyecanlıyım. Çok güzel bir doğa göreceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir adaya yolculuğumuz olacak videonun ilerleyen kısımlarında. Böyle yolculuğumuz başladı. İlerliyoruz artık. Bu şekilde son derece modern bir trenin içerisinde.
Yolumuz tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Tayvan köylerinin arasından, doğasından, pirinç tarlalarının içerisinden ilerliyoruz resmen. O kadar güzel manzaralar var ki zaman zaman. Etraf yemyeşil, arkada dağlar, palmiye ağaçları, insanların yerel evleri. Şahane yerlerden geçiyoruz ya. Şu görüntüyü Tayvan'da birçok yerde görüyorsunuz. Şu pirinç tarlalarının güzelliğine bakar mısınız? Aradan ipince yollar geçiyor böyle. Bir süre bu tarz yerleri göreceğiz arkadaşlar. Açıkçası çok heyecanlıyım. Yani doğanın zirvesini yaşayacağız. Benim de Tayvan'da ilk kez gideceğim yerlere gidiyoruz. Şu görüntülere bakar mısınız? Bayağıdır biz bu manzaraların içerisinden ilerliyoruz. Şu anda İlan tarafına geldik. Aslında adanın doğu kısmına çoktan geçtik. Tayvan ufak bir ada olduğu için çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Yani bizim herhangi bir şehrimiz kadar aslında, belki İzmir'den falan bile ufak olabilir Tayvan'ın yüz ölçümü, ya da o kadar olabilir, öyle söyleyeyim. O yüzden çok hızlı ilerliyorsunuz bu ülkeye trenlerle. Çok güçlü bir tren altyapısı var. Bu arada bakın, ben şu anda lavaboların bulunduğu alandayım. Buradan farklı kısımlarına geçebiliyorsunuz trenin. Bir de bu taraftaki manzarayı göstereyim size arkadaşlar. İnanılmaz keyif alıyorum ya şu anda bu yolculuktan. Şu manzaraların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? O kadar güzel yerlerden geçiyoruz ki yani manzaraları izlemekten çekmeye fırsatım olmuyor. Tren çok hızlı ilerliyor ve yetişemiyorum çoğu zaman açıkçası yakalamaya manzaraları. Bazen denizin kenarından ilerliyor tren, turkuaz suların kenarından ilerliyor. Bazen böyle inanılmaz dağların dibinden gidiyor. Açıkçası bugün dağ manzaralarına, deniz manzaralarına doyduğum bir yolculuk oluyor. Video çekeceğim zaman trenin ortasına geliyorum bu şekilde, çünkü Tayvanlılar çok sessiz, sakin, saygılı insanlar. Trenin içerisinde konuşamıyorum rahat rahat, bir de cam kenarında değilim. Bu arada şöyle dağların altında bir köyden geçiyoruz. Arkada puslu tepeler, zirveler gözüküyor. Çok güzel manzaralar var ya. Ve arkadaşlar şöyle göstereceğim. Taitung durağına gelmiş bulunmaktayız. İstasyona ulaştık ama inanılmaz yağışlı bir hava var. Beni bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. Çok fena yağmur bastırıyor şu anda. Bir kamerayı sileyim hatta ben. Trenimiz buydu. Son derece modern bir trenle geldik. Amber burada video çekiyor. How was your trip? Was good. It's rainy day. Last time when did you visit here? 2023. 2023? 3 years ago. Years ago. To Taitung, right? Amber'da 3 yıl önce gelmiş dostlar en son. Çok güzel yerlere gideceğiz burada. Muhteşem bir adaya gideceğiz. Muhtemelen bugün burayı çok fazla gezemeyeceğiz biz. Çünkü çok fena yağmur var. Şuradan az bir şey kendimi dışarı attığımda direkt sular dökülüyor üzerime. Yol boyu o kadar güzel manzaralar gördük ki doyduk yani manzaraya. Bakalım bugün bir şeyler gösterebileceğim mi burada bilmiyorum. Ama yarın sizi okyanusun ortasında, Pasifik Okyanusu'nun ortasında tam anlamıyla bir doğa harikasına götüreceğiz. Let's go. Hungry, yes. So hungry. Ve şöyle bir minibüse bindik dostlar. İstanbul Kart gibi olan
IC kartımızı bastık burada. Yaklaşık $1 karşılığında şehir merkezine kadar 5-6 kilometre boyunca ilerliyoruz bakalım. Ve şöyle bir motor kiraladık şehir merkezine gelir gelmez. Ready. Ready. Yağmurlu bir hava vardı arkadaşlar. Biz minibüse bindikten sonra biraz yağmur bir dindi. Dedik ne yapalım? Kalacağımız yer biraz şehrin dışındaymış. Motor kiralayalım dedik. Şöyle kasklarımızı taktık. 300 NT'di, yani yaklaşık $10. Bir günlüğüne kiraladık. Bir günden bile az vaktimiz var yani sabah erkenden gideceğiz ama en azından bir etrafı turlarız belki. Fırsat olursa, yağmur yağmazsa birkaç yer görürüz burada da. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz. Let's go. Let's go. Evet, ilerlemeye başladık arkadaşlar. Biraz rüzgarlı, sesim kötü gelebilir. Yani şu an çok yavaş gidiyoruz ama rüzgar sallamaya başladı. Hava her an fena bozabilir. Yağmurluk da verdiler motor kiraladığımız yerde. Güzel. Tayvan için çok çok ucuz bir para. Yani Tayland'da bile bazı yerlerde artık bu paraya motor kiralıyorsunuz. Tayvan'da gerçekten çok iyi. Şu an şehrin merkezini görüyorsunuz. Gerçekten son derece ufak bir şehir. Yani kasabadan hallice bir yer aslında. Çok yapacak bir şey yok gibi burada. Biraz daha ölü bir şehir gibi. O yüzden sadece yol üzerinde feribota binmek için kullanacağımız bir yer olacak bizim de. Sabah erken saatlerde yarın veda edeceğiz direkt buralara. Şöyle bakın. Etrafı göstereyim. Bir tek buradan yukarıya doğru giden bir ana cadde var gibi. Bir de galiba bu cadde var. Yani otobüsle gelirken bu iki caddeyi görebildim ben daha çok. Çok fazla böyle işlek bir yer yok gibi şehirde. Binalar bu arada genel olarak en fazla 3-4 katlı binalar. Ve bir sonraki günün sabahından selamlar. Şu anda saat 05:16, şöyle göstereyim. İnanılmaz uykuluyum. Gerçekten çok yorulduk. Dün bayağı bir yağmur yağdı. Videoyu kapattıktan sonra ve çok bir şey yapamadık. Ancak akşam 9'dan sonra 10'dan sonra falan durdu ve bir şey göremedik çok da burada. Bugün artık hareket vakti. Tayvan'ın Lanyu ya da Orkide Adası, Türkçesiyle de Orkide Adası olarak bilinen, yerel halkın yaşadığı, oranın direkt kendi yerlisi halkın yaşadığı tam anlamıyla bir doğa harikası, cennet bir adasına gidiyoruz. 2,5 saat kadarlık bir tekne yolculuğumuz olacak zannedersem ve sabah 7'de bir tekneye binmemiz gerekiyor bizim. Bu yüzden erkenden kalktık bu şekilde. Ve sabahın 5.30'unda tekrardan yola koyulduk. İlk olarak şu motorumuzu geri teslim etmemiz gerekiyor. Ardındansa 5-6 kilometre uzaklıktaki iskeleye doğru bir taksiyle, artık otobüsle, minibüsle bir şeyle yola koyulacağız ve tekrardan uzun bir yolculuk yapacağız bakalım. Feribotun içerisi bu şekilde gözüküyor. Tam burada oturduk. Şöyle size poşetler veriyorlar arkadaşlar. Plastik poşet veriyorlar. Niye diyeceksiniz? Rahat rahat kusabilin diyeymiş. O kadar çok sallanıyor ki burası. Okyanusun ortasında bir ada düşünün. Filipinlerle Tayvan'ın arasında kalan bir yer aslında. Hatta Filipinlerin bir adasına da bayağı yakın. Okyanusun ortasında, Pasifik'in ortasında ufacık bir yere gidiyoruz. Hayırlısı bakalım. Umarım şu poşetleri kullanmak zorunda kalmayız.
Hopefully not going to use the plastic bags. I never used it before, so hopefully. Ve sonunda okyanusun ortasına doğru ilerlemeye başladık. Daha yeni 1-2 dakikadır hareket ediyoruz ama şimdiden fena halde sallanıyor içinde olduğumuz tekne. Biraz zor bir yolculuk olacak gibi ama hayırlısı dostlar. Çok fena sallanıyoruz şu anda. Yani bir video çektim, kapattım. 1-2 dakika geçti. Çok fena sallanmaya başladık. Ve yolculuğun başındayız. Bot çok küçük içinde olduğumuz ve her dalga savuruyor resmen bizi. Amber uyumaya çalışıyor. Nasıl uyuyor bilmiyorum. Hiç midesi bulanan bir adam değilim. Otobüs yolculuklarında, ne bileyim tekne yolculuklarında falan hiç kusmuşluğum yok ama benim bile midem kalktı ve doğru düzgün hiçbir şey yemedik daha. Bakın cam daha şimdiden ıslak oldu. Sürekli su sıçrıyor cama. Bakar mısınız şuraya? Bilmiyorum bu yolculuk 2,5 saat boyunca nasıl geçecek. Çok fena dalgalar geliyor. Bu yolculuğa mide falan dayanmaz. Gerçekten insanlar nasıl sürekli gidip geliyor hiç bilmiyorum. Açık okyanusta dalgalarla boğuşuyoruz resmen ki yani havanın iyi olduğu bir gün. Hava kötü olduğu zamanlarda özellikle tayfun tehlikesi, fırtına tehlikesi falan varsa direkt iptal oluyormuş tekneler. Ve sonunda an itibarıyla adaya giriş yaptık dostlar. Yemyeşil dağlar, tepeler var böyle karşımda. Tam filmlerde görmüş olduğumuz yerler gibi. Şu anda bile çok güzel bir görüntü var. Ve adanın yollarına attık kendimizi. Hemen sağ tarafımız deniz. Yol boyunca o kadar çok sallandık ki midem ağzımda. Yani midem ağzıma kadar geldi. Çok fenaydı. Yürürken bile zorlanıyoruz şu anda ikimiz de. Çok uykusuzuz çünkü 2 gün üst üste sabah 5'te kalkmak zorunda kaldık ve çok az uykuyla idare ediyoruz. Bu adada yerleşik olarak kayıtlarda yaşayan 5300 insan geçmekte. Ancak bu 5300 kişinin de büyük çoğunluğu aslında sadece kaydını burada tutuyormuş. Aslında bu adada yaşamıyormuş. Normalde yaşayan kişi sayısının 3-4 bin olduğunu, hatta sezonuna göre 2300'lere 2500'lere kadar düştüğünü söylüyorlar. Büyük bir ada aslında ama yaşayan insan sayısı çok çok az. Ve şimdi bu adaya gelir gelmez haliyle ilk olarak ne yaptık dostlar? Tabii ki motor kiraladık. Şöyle kocaman bir motor kiralama yerine geldik ve günlük 400 NT diye kiraladık. Aslında buradan kiralamadık. Gelmeden önce bir internet sitesinden, bu arada mor kaskımı da taktım. Bu renk varmış, yapacak bir şey yok. Bir internet sitesinden gelmeden parasını ödemiştik. Günlük 400 NT'di, yani 13 dolar yaklaşık olarak. Burada hemen bir iki imza attık. Aldık şimdi motorumuzu. Amber burada. Oh, you look cute with this helmet. Purple one. For me too cute. I don't know. Beni gösterecek o da. Abi bu nedir ya? Erkek adama yağmur yağıyor. Şansımıza yine yağmur başladı. 3-4 bin kişinin yaşadığı Tayvan'ın en izole yerlerinden bir tanesi. Bakalım nasıl arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyorum. Doğasıyla çok meşhur olan bir yer. İnanılmaz videolarını gördüm buranın ve Amber defalarca kez gelmiş bu adaya. İlk gelişi 11 yıl önce ve en son 3 yıl önce gelmiş. Tekrardan beraber de geldik. Yollar o kadar zıplıyor ki konuşamıyorum. What's that? Şurası adadaki tek benzin istasyonuymuş arkadaşlar. Amber köpeklere el sallıyor. Manzaralar şimdiden güzelleşmeye başladı.
Bilmiyorum kamerada ne kadar görebiliyorsunuz. Hava da kapalı ama muhteşem görüntüler var arkadaşlar. Volkanik kayaçlar, şurada görmüş olduğunuz kayaçların tamamı üzeri böyle pötür pötür. Zamanında belli ki volkanik patlamayla oluşmuş adalardan bir tanesi burası da. Galiba adanın büyük yerleşim yerlerinden bir tanesindeyiz. Bizim bir süre adanın derinliklerine doğru sürüp kalacağımız bölgeye gitmemiz gerekecek. Tamamının etrafında adanın bir saatte falan gezebileceğinizi söylüyorlar. Bir saatte görebileceğinizi söylüyorlar. Motosikletle. İlginç bir yer açıkçası. Evet, galiba o dediğim köyün içerisine, yerleşim yerinin içerisine giriş yaptık bakın. Ufacık evler genelde. Evlerden bile insanların balıkçılıkla uğraştığını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Tam balıkçı evleri. Dünyanın diğer yerlerinde gördüm. Balıkçıların yaşadığı bölgelere çok benziyor. Bu arada galiba bitirdik köyü. Bitti yani, bu kadar. İlk yerleşim yeri adanın. Bakar mısınız? Tamamen doğanın içerisine daldık şu anda. Yani 2 dakika sürdü ilk köyü geçmemiz. Yemyeşil, yeşilin her tonu var arkadaşlar. Uzun zamandır bu kadar doğayla iç içe bir yerde bulunmamıştım herhalde. Epeyce bir süre olmuştu bu tarz yerleri göreli. Sağ tarafımda şöyle göstermek istiyorum. Plajda yürüyen insanlar var. Yüzenler de var diyor Amber. Bu ovada bile yüzüyor insanlar. Rüzgarlı, yağmurlu bir hava var şu anda. Hafif serin ama halk plajın tadını çıkartıyor. Bakın balıkçı tekneleri. Adadaki Tao halkının, yani buranın yerlisi olan halkın sembollerini bırakmışlar duvara. Ve görmüş olduğumuz o yer bir ilkokulmuş. %90'ı buradaki halkın Tao halkı. Farklı bir halk. Kökenleri Filipinlerin Batanes adalarına dayanıyor. Ve bugün %90'ı bu halkın burada Tayvan'da yaşıyor. Bu adada yaşıyorlar. Dünya üzerinde yalnızca 5000 kadar nüfusları var. Ve çok büyük çoğunluğu da bu adada. Gel. Gel. Kaçıp gitti ya hayvancağız. Benden kaçıp gitti hayvancağız. Korktu. Şurada bir manzara seyir terası gördük arkadaşlar. Çok güzel manzara var. Şansımıza hava kapalı bugün ama adanın doğasını ben şimdiden bile çok beğendim. Volkanik adalarda karşılaştığınız manzaralar çok daha farklı oluyor. Ve şu manzaraya bakın dostlar. Sanki filmlerden fırlamış gibi ya. O dağların yeşilliği, şuradaki kayaların siyahlığı, volkanik kayalar muhteşem gözüküyor ve bu dağ sadece adanın giriş kısmı. Bakın yüzlerce motosikletli geliyor resmen. Bu adada çünkü hayat motosikletlerin üzerinde yaşanıyor. Hemen buraya döndüğümde bakın bir heykel var. Bu adadaki yerli halkı, adanın yerlisi olan halkı anlatıyor aslında bu heykel. Onların geleneksel kılık kıyafeti, görünüşleri, balıkçı olmaları heykelde detay olarak belirtilmiş. Direkt adanın girişine bırakmışlar bunu. Şöyle bir diğer tarafta göstermek istiyorum size. Hemen şurada ileride birisi oltasıyla balık tutuyor. Hatta 2 kişi oltasıyla balık tutuyor. Bu adada yaşayan halk deniz halkı olarak biliniyor aslında. Deniz halkı olarak anılıyor. Tarih boyunca sürekli denizle iç içe, balıkçılıkla iç içe olmuşlar. Haliyle böyle bir yerde yaşayınca normaldir. Bu arada hemen bu taraftaysa keçiler
Kayaların tepesine kadar tırmanmışlar, yatıyorlar ve otluyorlar. Çok iyi ya. Keçiler her yerde arkadaşlar. Hafif güneş de çıktı. Etraf iyice güzelleşmeye başladı. Muhteşem manzaralar görüyoruz. Gerçekten çok güzel. Vakit geçirdik burada. Bir 10 dakika durduk. Dinlendik. Bol bol görüntü çekmeye çalıştım. Ve güneşin tadını çıkarttık biraz dostlar. Şimdi kaldığımız yerden adayı keşfetmeye devam edeceğiz. Ben şimdiden büyülendim açıkçası. Bilmiyorum size ne kadar geçiyor ama bence çektiğim görüntüleri görünce siz de büyüleneceksiniz. Sanki farklı bir ülkeye gelmişim gibi şu anda. 2 günümüzü aldı buraya kadar gelmek. Ama sonuna kadar değdi ve değecek. Let's keep exploring. Let's go. Welcome to Orchid Island. Lanyu. Kaldığımız yerden adanın derinliklerine doğru devam etme vakti. Motorumuzu atladık. Motor bu arada full ufak çantalarla geldik buraya aslında. Çok fazla eşya almamaya çalıştık. Amber'ın evinde bıraktık eşyalarımızı ama haliyle yine uzun bir yolculuk olacağı için 7-8 günlük bayağı bir eşyamız var. Bu arada bakın adanın yerli halkının kıyafetlerini görüyorsunuz. Duvara boyamışlar direkt. Kabartmalı şekilde yapmışlar. Çok ilginç kıyafetler giyiyorlar. Özellikle altlarına giydikleri şey çok ilginç dostlar. Belki gerçeğini de görürüz, bunun gösteririm. Oo, bu arada şu görüntüye bakar mısınız? Biz nereye geldik? Yeşille mavinin buluşması resmen şurası. Hem tropikal hem volkanik bir ada olunca ortaya işte bambaşka manzaralar çıkıyor. Çok büyük plajlar var bu şekilde ama hiç kimse yok plajlarda. Çünkü plaj kültürü çok fazla yok Güneydoğu Asya ülkelerinde dostlar. Hatta Uzak Doğu'da da öyle. Japonya'da, Güney Kore'de vesaire. Tayvan'da tam bunların ortasında bir ülke. Bulunduğumuz bölgeye çok bir nüfus da yok büyük ihtimalle. Plajlar boş bu yüzden. Ama avantajımız da olabilir bu durum. Şu görmüş olduğunuz yer havalimanıymış dostlar. Galiba tek bir tane pist var. Aradan çok az da olsa görebiliyorum. Büyük ihtimalle videoda belli olmuyor ama denizin üzerinde inşa edilmiş bir pist var. Buraya sadece Taitung şehrinden pırpır uçaklar geliyor. Ve o pırpır uçaklarla yolculuğun da gerçekten çok zor olduğunu, çok fazla türbülansa girdiğini söylüyorlar uçakların. Tehlikeli yani. Bakın pist gözüküyor bu arada şu anda. Herhangi bir havalimanı terminali vesaire hiçbir şey göremiyorum açıkçası. Bu arada havalimanının binası da buymuş. Kule şurada bakın. İletişim kurulan kule. Yerli halkın sembollerine yer verilmiş yine. Onların gemilerinin sembolünü ve halkı temsil eden sembolleri her yerde görebiliyorsunuz adada. Havalimanında dahi buna yer vermişler. Şimdi yol üzerinde şöyle bir yerde durduk dostlar. Amber dedi belki bir kahvaltı yaparız burada bir yerde. Daha önce burada kahvaltı yapıyormuş geldiğinde. Hatta az önce tanıdığı bir arkadaşına selam verdik. Bakın evler hep bu şekilde ufak. Hatta konteyner binalar var. Konteyner evler var böyle. Olabildiğince basit. Aslında insanların yaşayacağı barınaklar yani. Ufak bir köy olduğu için burası, adanın tamamı da çok ufak olduğu için, hava da hep sıcak olduğu için insanlar basit evlerde yaşıyorlar böyle genelde. Şimdi çok da gitmeyeceğim bu tarafa doğru ben çünkü
Amber bekliyor. Bir yerde kahvaltı yapmamız lazım. Nerede kahvaltı yapacağız bilmiyoruz daha. Bir şey bulamadık gibi. Where we go for breakfast? Let's see, because sometimes they don't open. Sometimes they don't open. Yeah, it's very depends. Seems like very chill in the island. Lazy life. Maybe. Let's see. Motorun haline bakar mısınız? Amber kullanıyor. Çünkü Tayvan'dayız. Ama adada ben de kullanabilirim. Tanrı'da birisiyle karşılaştı Amber yine. Tanıdıklara denk gelmeye devam ediyoruz. So you know her? Yes. She was the host of mine. Like before, I was kind of doing working holiday here, and she was the host. Like volunteering? Yeah, volunteering. Amber burada gönüllü iş yapmış daha önce. O da gönüllü iş yaptığı yerin sahibiymiş. Oh, good to catch up. Amber defalarca kez bu adaya geldi daha önce söylediğim gibi, o yüzden bayağı bir tanıdığı insan var burada. How many times did you come this island? 6 or 7 already. 6-7 kere geldim diyor bakın. O yüzden bayağı bir kişiyi biliyor. Yolda bir anda denk geldi ben video çekerken. Tabi rahatsız etmemek için kapattım ben videoyu. Tayvan'da insanlar biraz daha mesafeliler, biraz daha hassaslar bu tarz şeylere. Saygı gösteriyorum ben de. Kamerayı direkt tanımadığım insanların yüzüne gözüne sokmak istemiyorum açıkçası. Ama buradaki kültürü, yaşantıyı ve yerel halklarla diyalogumuzu da yansıtmaya çalışacağım tabi olabildiğince. Şöyle kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz motora atlayıp. Çünkü bu kısımda pek bir şey bulamadık. Adanın diğer kısımlarında belki yiyecek, içecek bir şeyler buluruz artık. Günümüzün özeti bu resmen ya. Yani günümüzün özeti şu manzaralar. 2 farklı yol var dedi Amber. Birisi dedi 20 dakika daha fazla sürüyor. Birisi de daha kısa sürüyor ama onda dağlardan gidiyorsun. Uzun süreninde denizin kenarından gidiyorsun. Dedim denizin kenarından gidelim ya. Bir denize doyalım, bir adaya geldiğimizi hissedelim iyice. Şurayı bir keşfedelim. İyi ki de öyle demişim. Yolu uzattık ama manzaraları güzelleştirdik bence. Güneşin de çıkmasıyla beraber iyice güzelleşti ya etraf şu anda. O palmiye ağaçları da çıktı. Yolun ortasında şöyle bir yerde motoru durdurduk çünkü yengeç geçiyor. Bayağı kocaman bir yengeç geçiyor. Yakın görüntülerini aldım. Bırakacağım buraya. Bak çalıların arasına girdi. Saklandı orada şimdi. Bir baktık şuradan yengeç geçiyor. Direkt durdurduk motoru. İlginç. Ada o kadar doğayla iç içe ki her an her şey karşınıza çıkabiliyor ya. Şuradan bir yerden müzik sesleri geliyor bu arada. Yerel insanlar büyük ihtimalle tarla yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Baksanıza palmiye ağaçları bir anda her yerde gözükmeye başladı. İyice tropikale döndük ilerledikçe. Let's go! Hemen burada görmüş olduğunuz yerse gün batımları ve gün doğumları için meşhur bir tepe. Az önce o kadar güzel manzara vardı ki dostlar. Tam böyle denizle birleşiyor burası. Hafif yüksekte bir tepe ama manzarası muhteşem. Bir de tamamen böyle otlar var fark ettiyseniz. Hiçbir şekilde ağaç bir şey yok. Ya manzaralar bazen sanki böyle İzlanda'dasınız gibi, Faroe Adaları'ndasınız gibi, ne bileyim dünyanın çok başka yerlerini anımsatıyor. Ama aslında Tayvan'da tropikal, volkanik bir adadasınız. Volkanik bir ada olduğundan, kayaç yapısı farklı olduğundan adanın doğası da çok farklı. Belki de o yüzden Faroe Adaları'na, İzlanda'ya falan da benziyor yani. Çünkü oralarda volkanik yapı direkt. Bakın yol kenarında galiba böyle bikini satan ufak konteynerler var. Hatta bira satıyordu ya kız motorda. Vallahi bayağı biralar dizmiş, motorda bira satıyordu. Çok iyi. Yol kenarı bakkal gibi böyle.
Yollar mükemmel. Gerçekten uzun zamandır gördüğüm en güzel doğanın içerisindeyim. There's a port. Wow. Amber motoru durdurdu bir anda. Dedim ne oluyor? Uçurumun kenarındayız arkadaşlar. Ufak bir iskele var. Ama suyun güzelliğini görmeniz lazım. O kadar güzel ki. O turkuaz sular gözüktü şu anda. It looks so beautiful. Adanın her bir yanı çok farklı ve sürekli farklı görüntüler karşımıza çıkıyor. You see, people are fishing there. İnsanlar balık tutuyorlar şurada. Hemen şurada zannedersem batan bir gemiyi kurtarmaya çalışıyorlar. Bir geminin neredeyse yarısı suyun altında ve yanına başka bir gemi yanaşmış. Tersane gibi bir görüntü var aslında ama bilmiyorum tam neler oluyor. Şurada kenardaysa insanlar balık tutuyorlar. Hemen ileride bakın bir ada daha yer almakta. Oraya Küçük Orkid Adası diyorlarmış. Şu an üzerinde bulunduğumuz adanın adı Orkid Adası. Buna da Küçük Orkid adını takmışlar ama orada hiç kimse yaşamıyormuş. Genelde balıkçıların gidip geldiği bir noktaymış orası. Çok fena bir rüzgar var. Oo. Hava bir anda değişti. Hava bir anda tamamen değişti. İnanılmaz rüzgara denk geldik burada. Az kalsın biz uçacaktık motordan. Bu kısım inanılmaz rüzgarlı. Yani şu an ilerlemekte çok zorlanıyoruz. Adanın bu kısmında hava durumu bir anda değişti resmen. Resmen ufacık adada bir tarafıyla diğer tarafı arasında inanılmaz bir hava durumu farkı var şu anda. Acayip bir rüzgara denk geldik. Öyle güzel yerlerden geçiyoruz ki resmen 2 dakikada motoru durduruyoruz şu anda. Adanın içerisinde biraz ilerledik. Hava durumu değişti, doğa değişti, her şey değişti. Belki bir yarım saattir sürüyoruz sadece ama sürekli birbirinden güzel yerler görüyoruz. Yani gerçekten büyülendiğim bir yer oluyor şu ana kadar. Kas kafamdan uçacak neredeyse çünkü inanılmaz bir rüzgar var şu anda. Çok ince, dar bir yoldan ilerliyoruz bu şekilde. Ama yol boyunca gördüklerimiz sürekli şaşırtmaya devam ediyor dostlar. Yani neden daha önce gelmedim diye sorguladığım bir yer oluyor benim için. It's amazing landscapes everywhere. Yeah. First time. First time, of course. How was it? Beautiful. Şimdi devam edeceğiz kaldığımız yerden ama biraz dinleniyoruz. Rüzgar resmen dövüyor bizi şu anda arkadaşlar. Hafif yağmur yağdı geldiğimizden beri. Güneş çıktı, hava inanılmaz ısındı. Sonra tekrar hava kapandı ve şu anda da aşırı rüzgarlı bir hava var. Bu arada dalgalar kayaya o kadar şiddetli çarpıyor ki bazen birkaç metre resmen su uçuyor havaya doğru. Acayip görüntüler var. Olabildiğince yukarıya doğru çıkarken şu manzaraları göstermeye çalışacağım.
uçurum resmen. Hemen yanımız şu anda uçurum. Ama muhteşem bir uçurum bence. Hayatımda gördüğüm en güzel uçurum olabilir. Şu görüntüler bambaşka bir seviye ya. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız abi? Norveç'te misiniz? İsveç'te misiniz? Ne bileyim, Finlandiya'da mısınız? Ama değilsiniz işte. Burası Tayvan. Bambaşka bir Tayvan görüntüsüyle karşılaşıyoruz şu anda dostlar. Sesim bilmiyorum ne kadar geliyor genel olarak ama acayip yerlerden geçiyoruz. Bambaşka bir doğa görüyoruz resmen. Aynı adada hem Tayland'ın tropikal yüzünü yaşıyorsunuz, hem böyle İsveç'in, İzlanda'nın, Norveç'in doğasını yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Bence dünyada az görebileceğiniz yerlerden bir tanesine benziyor. En azından ilk düşüncelerim bu şekilde. Yaklaşık bir saatin ardından çok özel bir yer olduğunu düşünüyorum ben buranın. Şu kayaların üzerinde yürümek için, adayı böyle derinlemesine keşfetmek için sabırsızlanıyorum ya. Şu görüntüye bakar mısınız? Konaklayacağımız yer az ileride dostlar. Yani az ileride dedim, belki bir 10 kilometre var ama buradan görebiliyorum. İleride dağların eteğinde şu görmüş olduğunuz okyanusun kıyısında muhteşem bir yerde kalacakmışız. Adayı Amber bildiği için kalacağımız bölgeyi de o seçti. Bu bölge güzel dedi. Açıkçası şimdiden muhteşem gözüküyor. Oraya gidince etraf nasıl olur, nelerle karşılaşırız çok merak ediyorum. Kestirmesi güç açıkçası. Bizim gibi motosikletle gezmeye gelmiş çiftleri görüyorsunuz. Artık Tayvanlılar için de giderek meşhur olmaya başlamış bir nokta burası. Halen daha çok turistik değil ama giderek daha da turistik olduğunu söylüyor Amber. Birkaç yıl önce bu kadar turist yoktu, bu kadar gezmeye gelen yoktu. Daha da sessiz, sakindi diyor. Ama halen daha son derece bakir kalmış bir yer. Bilinmeyen bir yer. Yani başka bir ülkede olsa şurası, ne bileyim bir Tayland'da, Filipinler'de falan olsa gerçekten turizm akımına uğrar. Dünyanın farklı bir yerinde olsa herhalde turistik yerlerden geçilmez şurada ama çok az bilinen bir nokta. Ki ben dahi bilmiyordum defalarca kez Tayvan'a gelmiş olmama rağmen. Ve şu manzaraya bakın dostlar. Son belki de 20 dakikadır, yarım saattir sürmüş olduğumuz sahil şeridini komple görüyorsunuz. Bizim kalacağımız bölgeye geldik artık. Ve muhteşem bir plaj var bu şekilde önümüzde. Bütün sahil bölgesini görebiliyoruz. Kalacağımız köy burası. Hemen galiba sol tarafında buranın okulu var. Yine son derece ufak bir yerleşim yeri aslında. Adadaki tüm yerleşim yerleri gibi. Ufak bir yerleşim yerine benziyor burası da. Hemen şurada bir 7-Eleven market var. Asya'da bu marketler çok meşhur. Buranın BİM'i gibi, A101 gibi düşünebilirsiniz. Motoru durdurduk sonunda. Az önce bir şarjım bitti. Bataryayı değiştirdim ve tekrardan açtım kamerayı. Artık eşyalarımızı alacağız. Kaskı atayım şuraya. Let's go recommendation. Let's go. Finally arrive. Bayağı bir yorulduk arkadaşlar. Şu saçlarımın haline bakar mısınız? Çantalarımızı alıp yakınlarda bir yerde olan otelimize artık yerleşeceğiz ve ardından bir kahvaltı yaparız. Sonrasında şu çevreyi rahat rahat beraber
keşfederiz artık. Direkt önümüz bu manzara artık. Doğayla iç içeyiz tamamen. Bizim mahalleye bakar mısınız? Arkada okyanus manzarası. İnsanların rengarenk. Kimisinin konteynerden yaptığı, kimisinin betondan yaptığı evler. Hemen burada ufak bir hostele yerleştik dostlar. Ve şimdi artık sonunda şu sokaklara bırakacağız kendimizi. Etrafı gezmeye, keşfetmeye başlayacağız. Bu arada rooftop'umuz varmış bizim. Look at the sea color. It's beautiful. Oo, manzaraya bakın dostlar. Kaldığımız yerin çatısı burası. Ambur gösterdi, şimdi tam videoyu kapattım. Şu tarafı da tamamen görebiliyoruz. İnanılmaz renkler var ya. Şurada bir ev görüyorum. Tamamen böyle yeşilin, hiçliğin ortasında. Hepinizden tiksiniyorum ev resmen. Çok fazla görüntü aldım buralarda. Şimdi şu garip binadan aşağıya inelim. Etrafı keşfetmeye başlayalım bakalım. Ufak dostlar bir ev gibi burası. Hostel. 4 kişilik, aslında 4 kişilik de değil, 8 kişilik bir yatakhanede kalıyoruz ama 4 tane yatak var. Çift kişilik yataklar koymuşlar dormitörün içerisine, yatakhaneye. Gecelik 1000 Tayvan doları, yani 30 dolar yapıyor. Kişi başı 15 dolara geliyor. Bizim köy böyle bakın. Hemen şurası da deniz. Yolun sonunda direkt muhteşem bir okyanus manzarası bizi bekliyor. Deniz. Çok iyi. Deniz çok iyi. No, this one not deniz. This one okyanus. Ocean. Okyanus. It's not deniz. This one okyanus. Why not deniz? Because deniz is sea. This one ocean. Mantıklı, doğru söylüyor yani. Ben deniz deyince yok saçmalama okyanus diyorsunuz. Bak kız ne diyor? Bu da deniz diyor. Doğru söylüyor Ambur. Bakın, adanın sembolü olan o teknelerden bir tanesini yürüyorsunuz. Bunlar tamamen birbirine geçmeli şekilde yapılıyor. Çivi kullanılmıyormuş yapımında dostlar. Buranın geleneksel Tao halkının tekneleri, özellikle belli kısımlarda denizin kenarına indiğimizde bu görüntüyle fazlasıyla karşılaşacağız. Yerel halk biraz daha farklı gözüküyor. Daha böyle karanlık bir ten renkleri var. Biraz daha Filipinler, Endonezya insanına falan benziyorlar. Evet, köyün meydanına geldik. Ve buranın BİM'ine geldik. 7-Eleven'a geldik. Dünyanın en güzel marketi olabilir. Manzaraya bakın. Okyanus manzarası şu an öyle belli oluyor ki bilmiyorum ne kadar görebileceksiniz ya. Şöyle kapıdan belli olduğu kadar göstereyim. Kocaman arkadaşlar burası. Bir sürü çeşit yemek var. Ben şunları aldım. Bakın böyle dolaba yemekleri bırakıyorlar. İstediğinizi seçip alıyorsunuz. Şöyle içecekleri de göstereyim. Bayağı bir talep var. Çünkü adada yeme içme pahalıymış. Şöyle etli bir noodle, bir de yanında yoğurt aldım ben. Ambur da yemeğini seçiyor bakın. Şöyle bir etli noodle çorbası almış. Her şey satılıyor burada arkadaşlar. Şöyle bakın, ne diyeyim, iste pişmiş isli ördek eti bile var. Ve fiyatlar çok ucuz. Şurası 3-4 dolar falan yani. Bakın sağlıklı salatalar var. Şimdi yemeklerimizi aldık arkadaşlar. Şurada mikrodalgada ısıtıyoruz. Yemeklerin üzerinde hangi ayarda ısıtmanız gerektiği yazıyor. Direkt seçip ısıtabiliyorsunuz burada. Şöyle göstereyim bakın. 13 saniyesi kalmış benim yemeğimin. Amber'ın yemeğinde 1 dakikası var.
Şuraya kaşıklarınızı da bırakıyorlar. Direkt dolaptan aldığınız yemeği burada ısıtıp yiyorsunuz. Bakın hazır şimdi. Şöyle alacağım. Şöyle bir dışarı atalım kendimizi. Bak bak marketin manzarasına bak. Our coffee. We have coffees. Go go go. Bizim kahveler kaldı. Lan tam manzarayı gösteriyordum. Bizim kahveler kalmış, arkadan bağırdılar. Kahveniz var falan. Çince bağırıyorlardı. Evet. Şu manzaraya bakın şimdi arkadaşlar. Dünyanın en güzel marketi misin ya? Şuraya bak. Direkt 7-Eleven'dan çıkıyorsun. Karşıya bir geçiyorsun. Manzara bu. Bakın o bahsetmiş olduğum buradaki aborjin halkın, yerli halkın yapmış olduğu tekneler. Muhteşem bir manzara. Bir şeyler atıştıralım, daha sonra buraları yürüyüp komple gezeceğiz. Güzel bir gün olacak. İsterseniz de şurada bile yiyebilirsiniz yani manzaraya karşı. Amber'a yardım edeyim ben. Coffee, noodle, everything. Let's go eat. 500 NTD. All 520 something. Hepsi arkadaşlar $15 falan bunların. Ama daha yoğurtlarımız falan da var. Bayağı bir şey aldık. Böyle. Gidelim biz artık yemeğimizi bir yiyelim, kendimize gelelim tam anlamıyla. Adayı şimdiden çok sevdim arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir doğa. Yani şu dağlar bambaşka bir heybet katmış buraya. Direkt bugün doğaçlama bir şekilde çekeyim dedim. Police station. Police station. Karakol arkadaşlar. Karakola bakın. Çatısını konteynerla yapmışlar. Bayağı eski duruyor. Gel. Denize gidiyor galiba. Güneş çıktı. Köpek de denize gidiyor. Manzaramız bu şekilde. Marketten yemeklerimizi aldık. Şöyle tavuklu, bademli, fıstıklı böyle bir salatamız var. Hemen burada etli noodle çorbası. Görüyorsunuz kocaman kocaman etler var. Burada benim aldığım etli dry noodle, kızarmış noodle var. 2 tane soğuk americano kahvemiz. Şurada ben bir tane haşlanmış yumurta aldım. Bu haşlanmış yumurtalar soya sosunda pişiyor. Böyle simsiyah bir görüntüsü var ama çok güzel tuzlu bir tadı var. Bir tane yoğurdumuz var burada. Şöyle başka bir yoğurdumuz daha var. Yok yani anlayacağınız arkadaşlar. Hepsi şuranın $15 falan tuttu. Yani kişi başı $6-7 gibi bir rakama geliyor. Pahalı diyebilirsiniz ama hem sabah kahvaltısı hem öğlen yemeği bu bizim için. Sabah hiçbir şey yemedik çünkü. Saat şu anda 12.30 civarı ve daha yeni bir şeyler yiyeceğiz yani. İlk defa düzgün bir yemek yiyeceğiz bugün. O yüzden ne var ne yok doldurduk. Ve 2 kişi için, hele ki Tayvan gibi gelişmiş bir ülkede bayağı ideal bence. Burada geldi. Bizim hayalimizdi buraya gelmek. I said it was our dream. Always talking about Orchid Island. Since 1 year something. Yeah, and finally here now. Amber diyor ki adadaki promosyon hakkında konuştum mu? Bu adada şu anda bir promosyon var ve adayı ziyaret edenlere kişi başı 2500 NTD para veriyor hükümet. İnternetten başvuru yapabiliyorsunuz ve direkt olarak banka hesabınıza yatıyor. Hem turistler hem Tayvanlılar başvurabiliyor. Kişi başı 2500 NTD devlet bu adayı teşvik ettiğiniz için para veriyor şu anda. Yani yaklaşık $75-80 yapıyor. Büyük para, ciddi para. 5 gün kalmanız gerekiyor en az bunu alabilmeniz için. Şöyle şimdi yiyelim biz. Afiyet olsun arkadaşlar. Ufaktan bir göstereceğim yemekleri. Bu Amber'ın aldığı noodle bakın. Sadece markette satılıyor arkadaşlar ve şu $4 falan. Bir sürü et var içerisinde, dana eti. Bu da benim aldığım. Şöyle karıştırayım göstereyim. Soslu, güzel böyle etli bir noodle. Bu zaten tavuklu salata, hatta direkt elimle alacağım. Şu tavuğu yakından görün. Yumurta var. Kaju fıstığı var. Bu arada bu 2500 NTD olayı sadece konaklamalar içinmiş ve biz aynı olarak kaldığımız için sadece birimiz başvuru yapabiliyormuş. Yani sadece Amber başvuru yapabiliyor. 2 kişiye yine $70-80 para alıyorsunuz yani, güzel.
geçici bir süreliğine yapmışlar bunu. Sadece bu adada değil, bütün Taitung eyaletinde, bölgesinde geçerliymiş. Çok iyi. Turizmi canlandırmak için devlet para veriyor ya size bedavadan. Neyse arkadaşlar. Şurada biz yiyelim artık. Çok uzattım. Yemeğimizi yiyelim ve kaldığımız yerden devam edelim daha sonra. Ve kahvaltımızı yaptık. Dinlendik. Daha doğrusu ben dinlendim. Ve şu geldiğim yere bakın. Gözenekli kayaların üzerinde bir yengeçler var. Bir de ben varım şu anda. Belki de milyonlarca yıl önce oluşmuş bu kayaların üzerinde yürümeye başladım. Şu suyun rengine bakın. Turkuazlar önümde. Kaldığımız köyün tamamını görebiliyorum şu anda buradan. Muhteşem bir renk var. Resmen bir renk şaheseri var şu anda önümde, aşağıda. Şuraya bakın dostlar. Kocaman kocaman yengeçler suya kaçıyorlar beni görünce. Muhteşem gözüküyor. Ve şöyle ileriye doğru baktığımda suyun renginin ne kadar çok değiştiğini görebiliyorum. Tam olarak bunu görmek istiyorum bu adaya giderken. Şu manzaraları yaşamak, böyle doğayı doruklarında yaşamak istiyorum, deneyimlemek istiyordum ya. Güneşin çıkmasıyla beraber etraf son derece güzelleşiyor. Bakın, yengeçlere bakın. Bir sürü yengeç ayaklarınızın altından, böyle kocaman kocaman yengeçler geçiyor. Buralarda çok fazla yerel insan hayatını kaybetmiş, çünkü balık tutmaya geliyorlarmış buralara. Ve belli zamanlarda fırtınalar çıktığından, su seviyesi çok hızlı yükseldiğinden, çok güçlü dalgalar olduğundan insanlar alıp götürebiliyormuş. Bakın, şurada bir havuz oluşmuş ve çıplak gözle o havuzun içindeki balıkları görebiliyorum. O kadar temiz ki anlatamam. Ya bir tane çöp görmedim. Daha adaya geldiğimizden beri hiçbir yerde çöp görmedim. Şu doğanın güzelliğine bakın. Resmen okyanusun ortasına kadar geldim. Şu güzelliğe bakın. Muhteşem yerlerdeyiz, muhteşem. Şu an resmen Tayvan haritasının bittiği yerdeyim. Tayvan haritasını açtığınız zaman kocaman bir Tayvan adası var. Ana ada var. Ve onun yanında haritanın nokta kadar gözüken çok ufak adalar var. Bunlardan en izole olanlarından bir tanesindeyiz aslında. Uzun zamandır gelmeyi çok istediğimiz bir yere sonunda bu videoya ulaştık. Gerçekten bunun heyecanını sizlerle paylaşabildiğim için çok mutluyum. Bu tarz yerlere gelebilmek fazlasıyla mutlu ediyor beni her zaman. Ulaşması zor olan ve ulaştıktan sonra bu kadar farklılıklarla karşılaşabileceğiniz yerler sizi ayrı büyülüyor. Denize kıyısı olan yerleri çok seviyorum. Dağları da çok seviyorum. İkisi bir araya gelince de mutlaka bu tarz yerleri ziyaret etmek istiyorum. Hava durumu sürekli değişiyor. Hal böyle olunca renkler de sürekli değişiyor. Bir böyle açık yeşile dönüyor, bir koyu yeşile dönüyor. Bazen
kahverengiye dönüyor resmen etraf. Bu adada 5 gün boyunca kalacağız ve olabildiğince çok video çekmeye çalışacağım sizlere. Çünkü bu kadar güzel bir doğaya gelmişken, bu kadar güzel bir yer yakalamışken olabildiğince fazla içerik çıkartmak, sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok zorlu bir yolculuk oldu ama bu zorluğa sonuna kadar değiyor. Sonuna kadar da değecek gelecek günlerde. Ben nereden geldim bu arada? Yanlış gidiyorum. Şurası ufak bir liman arkadaşlar. Buraya kadar bir yürüyüş yolu yapmışlar. Aslında dalga kıran yapmışlar. Onun üzerinden geçerek bu kayalıklara ulaştım az önce ben. Şimdi köyün içerisine atacağım kendimi ve şu kıyıyı sonuna kadar gitmek istiyorum. Şu en uca kadar bir gidip bakmak istiyorum. Daha güzel bir şekilde bu manzaraları yansıtmak istiyorum. Tayvan'ın en temiz denizinin bu adada olduğunu söylüyorlar ki şurada bile görebiliyorsunuz bunu. Sadece teknelerin bağlandığı bir yerde bile görebiliyorsunuz net bir şekilde. Hazır buraya kadar gelmişken bu tekneleri de yakından göstermek istiyorum. Yerel halkın sembolü bu arkadaşlar. Buradaki Tao halkını sembolize ediyor. Bunun onları kötülükten koruduğuna inanıyorlarmış ve bu yüzden bu sembolü her yere bırakmışlar. Bir yabancının bu teknelere dokunmasını büyük saygısızlık olarak görüyorlar. O yüzden kesinlikle dokunmamanız gerekiyor. Aslında halen daha kabile geleneklerini sürdüren bir topluluk. Kıyafetlerinde bunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Çok ilginç kıyafetleri var. Resimlerini bırakırım ben buraya. Tekneleri tamamen el işlemesi. Sadece şu iç kısımlarında bugün çivi kullanmışlar. Önceden tamamen çivisiz bir şekilde yapılıyormuş bu tekneler. Ve bu topluluk Hristiyan arkadaşlar. Hristiyanlığın sembolünü de buraya bırakmışlar. Geçmişte Avrupalılar tarafından, özellikle Portekiz tarafından Tayvan kolonize edildiği için, sömürüldüğü için Hristiyanlık da belli bir miktar yayılmış ve bu adada çok fazla misyonerlik faaliyetleri olmuş ve halk da zamanla Hristiyanlaşmış. Bugün burada yaşayan halkın çok büyük çoğunluğu koyu Hristiyan aslında. Ki bu yüzden zaten sabah açık restoran bile bulamadık kolay kolay. Yine bakın buradaki halkın sembollerine yer vermişler. Şöyle bir anıt yapılmış. Halkın sembolleri anıtın üzerinde yer almakta. Ufak bir manzara seyir terası burası galiba. O az önce gittiğim yeri tepeden net bir şekilde görebiliyorsunuz. Sağ tarafında devasa, bitmek bilmeyen bir plaj var. Aslında burası da oranın devamı. Kilometrelerce kumsal uzanıyor aslında. Devasa plajları adanın her yerinde göreceğiz büyük ihtimalle gezimiz boyunca. Burada yerel insanlarla sosyalleşiyorum. What's your name? Thank you. What was your name? Wow. What was your name? Curry. 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 Stephen Curry. Yeah, yeah. And what was your name? You can call me Rodderman. Brotherman. Görüyorsunuz mutlular. So, you both of you from Lanyu, right? You're from Lanyu. Yeah. Lanyu Island. Originally from Lanyu. Rodderman. Tao. How old are you? 44. 44 years old. Your friends? Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, have a good day. Good day, you. See you. See you. İnsanlar inanılmaz sıcakkanlılar ya. Farklı bir etnik kökendenler dedim. Filipinlerin bir adasından geliyorlar dedim aslen. Bir adasından geliyorlar değil de onlarla aynı etnik kökene dayanıyorlar dedim. Ve aynı oradaki gibi sıcakkanlı çıktılar. Abi ada yaşantısı ya. Güpegündüz işte biralarını içiyorlar, dinleniyorlar,
Kafalar biraz kıyak büyük ihtimalle ama güzel insanlar. Gerçekten Tayvan'da gördüğüm en sıcakkanlı insanlar olabilir ve daha adaya yeni geldik. Direkt yoldan çevirdiler, gel dediler. Ayaküstü bir 5-10 dakika konuştuk. Tabii kamerayı açınca aynı olmayabiliyor tepkiler ama iyiydi yani. Sıcakkanlı insanlarla konuşmayı özlemişim ya. Tayvan'da insanlar çok güler yüzlüler normalde. Çok kibarlar. İnanılmaz kibarlar ama şöyle bir durum var ki dostlar, mesafeliler insanlar size. Lan köpekler burada. Çevirmesinler yolu. Dur şöyle geçeyim ben. Köpeklerden korktum, öbür taraftan gideceğim ya. 4 tane köpek çevirmiş. Şşt. İlk defa mı turist görüyor anlamadım ki. Bu arada köpek kameraya havlıyormuş. Kamerayı kapatınca yerel insanlar geldiler, kovdular. Tayvanlılar geldi yanıma. Yani asıl o bizim alışık olduğumuz Çin kökenli Tayvanlılar. Onlar da inanılmaz güler yüzlü. Tek kelime İngilizce bilmiyorlar ama bayağı konuşmaya çalıştılar benimle. Motorun yok mu, götürelim seni falan dediler. Ya işte adaya geldiğiniz zaman değişiyor. Etnik kökenle falan da alakası yok. Tayvanlılar da, hepsi Tayvanlı gerçi. Çin kökenli olan Tayvanlılar da burada ayrı bir sıcakkanlı. Şöyle bir yerde yaşayınca ister istemez insan rahatlıyor tabi. Sosyal ön yargıları kalkıyor. Daha sıcakkanlı oluyor. Kim yaşamak istemez ki şurada yani. Motoru almadım bu arada. Yakın diye sadece yürüyeceğim dedim. Ama o yakın gözüken yer bile bayağı bir uzakmış aslında. Manzarayı görebileceğimiz, ayaklarımızın altına alabileceğimiz bir başka nokta buldum yol üzerinde. Gitmek istediğim yer benim şurasıydı ama geçecek bir yer göremedim. Galiba şuradan aradan bir yerden bir patika var ve oradan yürüyerek devam edebiliyorsunuz. Dönüşte de büyük ihtimalle sahil şeridini komple yürümem gerekecek şuraya kadar. Rotamız bu şimdilik. İlerleyen videolarda bu tarz içerikler gelecek. Ne bileyim, doğa yürüyüşleri yapacağız. Adanın tepelerine çıkacağız. Belki burada turlara katılırız duruma göre. Buraların iyice altını üstüne getireceğiz ve bu manzaraları sonuna kadar yaşayacağız. Bu bölümde çok fazla uzatmayacağım. Sadece bir şuraya gidip bakmak istiyorum dostlar. Belki tam dibine kadar da gitmem oranın. Çünkü gerçekten çok yoruldum ve video da fazlasıyla uzamaya başladı. Daha fazla sizleri de sıkmamak için bir sahil şeridine tekrardan kendimi atıp yavaştan artık veda etmek istiyorum. Bu arada buraya bir inşaat yapıyorlarmış aslında. İnşaat alanına girdim ben direkt. Baktım bir yükselti var. Dedim değerlendireyim. Şuraya bakar mısınız? Yemyeşil, böyle koyu yeşil ya. Hatta açıktan koyuya doğru giden bir yeşil. Fiji'yi hatırlattı bana. Doğası birçok farklı ülkeye benziyor. Buranın fotoğraflarını çekip paylaştığımda birçok insanın Tayvan olduğunu anlamayacağından eminim. Tayvan'da şöyle bir yer olduğunu büyük ihtimalle insanların %95 hatta %99'u bilmiyordu. Aradan şöyle ince bir patika yol buldum. Buradan kendimi sahile atmaya çalışacağım. Biraz fazla yürümüşüm yukarı doğru, geri dönmem gerekti. Bu arada yanımda bir şeyler zıplıyor. Az önce bir kertenkele gördüm. Bizim bildiğimiz kertenkelelerin 10 katı büyüklüğünde falan bir kertenkeleydi. Hayvanlar da biraz fazla büyük olabiliyor bu tarz tropikal yerlerde. Evet, sahile geldik. Şuradan taşların üzerinden yürümem gerekecek direkt. İnanılmaz bir rüzgar var. Tekrardan kendimi ben sahil şeridine atabildim. Uzunca bir süre yürümem gerekti buraya gelebilmek için. Şöyle bir kayanın üzerinden geçiyorum. Diğer tarafa atabilmek için kendimi, çünkü yol yok. Sahilden de yürümek pek mümkün değilmiş aslında. Motora geri dönüp motoru alıp şu uca kadar motorla gidebilirdim. Daha doğrusu ana yoldan gidip yukarıda bir yerde motoru bırakıp yine yürümem gerekecekti. Ama ben
yürüyerek gitmek istedim buradan dedim. Farklı bir macera olsun biraz daha. Sahil şeridi gerçekten bambaşka. Saat ilerledikçe suyun rengi değişiyor. Ne bileyim, bir yerde şu taşları görüyorsunuz, bir yerde bembeyaz kumlar var. Bu arada şurada ufacık daracık bir mağara görüyorum ama pek yaklaşmasak, girmesek daha iyi olur bence. Adımlarımızı da olabildiğince dikkatli atmak lazım çünkü her an bir çukura, bir şeye denk gelebiliriz burada ya da şöyle ipince kayalar var, kırılabilir ayaklarımın altında. O yüzden yavaş yavaş ve olabildiğince dikkatli bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Şöyle bir yere geldim. Resmen ufak ufak böyle havuzcuklar oluşmuş burada. Adanın belli yerlerinde bunun çok daha büyük halinde havuzlar var dostlar ama tamamen doğal havuzlar. Bu şekilde kayaların ortasında suya girip yüzebiliyorsunuz. İnsanlar genelde su dalgalı olduğundan bu tarz yerlerde denize girmeyi öneriyorlarmış. İlerleyen günlerde büyük ihtimalle bunu da göstereceğim size. Bakın mesela tam olarak bahsettiğim olay burada. Doğal bir havuz oluşmuş resmen. Yukarıya doğru gidiyor bu şekilde. Ama tabii ki derinliği yok. Bunun çok daha büyük halleri var belli bölgelerde. İnsanlar içerisinde gruplar halinde yüzüyorlar bayağı. Hatta motorla geçerken de görmüştük. İlerlemesi çok güç dostlar buradan. Ve kayalar gerçekten çok keskin. O yüzden fazlasıyla tehlikeli. Ne kadar daha gidebilirim pek emin değilim. Biraz daha ilerlemeye çalışacağım ama büyük ihtimalle şuraya kadar gitmemiz çok zor olacak. Bu arada simsiyah balıkçıl bir kuş görüyorum şurada. Galiba yengeçleri avlıyor. Hemen burada bir havuz daha oluşmuş bu şekilde. Ufak tefek havuzlar var resmen böyle her yerde. Buradan karşıya atmam lazım kendimi ama ayağımda ayakkabılar var. O yüzden daha dar bir yerden geçmeye çalışacağım. Maalesef ki yürüyerek ilerlemek neredeyse imkansız. Kayalar çok keskin ve arada sürekli bu şekilde boşluklar var. Bir ayağınızın kayması çok ağır yaralanmalara sebep olabilir. Bu yüzden buradan bir yerden yavaş yavaş artık geri döneceğim. Nereden döneceğimi de bilmiyorum açıkçası. Çünkü geldiğim taraf da hep bu şekilde. Tamamen volkanik kayaçlar. Ve bu yüzden üzerleri çok keskin belli yerlerde. Ayakkabı ayağımda olmasına rağmen ayaklarımın altı artık acımaya başladı. Neredeyse ayakkabı parçalanacak. Belli ki tek gitmenin yolu motor sürmek bu taraflara. Adada yürüyerek dahi ulaşım fazlasıyla zor anlayacağınız dostlar. Muhteşem bir yer. Gerçekten şu doğa çok güzel ama buralarda gezmek fazlasıyla zor. Şu yeşilliğe çok da girmeyelim bence. Ne çıkacağı belli olmaz. Sonunda bir patika buldum ben dostlar. Galiba buradan ana yola doğru bir patika var. En azından öyle gözüküyor. Geçen insanlar gördüm az önce. O yüzden yolu takip ederek devam edeceğim. Kaybolmaya gerçekten çok müsait. Gerçek kaybolmazsınız çünkü sahil kenarındasınız. Yani gitmeniz gereken yer belli, yön belli ama yine de dikkatli olmakta, dikkati elden bırakmamakta fayda var gibi. Bu arada gördüğüm ince patikayı sahil şeridine doğru takip edince şöyle bir yer gördüm dostlar. Bence çok şaşıracaksınız buraya. Şu
Şu güzelliğe bakar mısınız? Altı tamamen kumla dolu. Resmen havuz oluşmuş burada. Az önce gördüklerimizin çok daha büyük, hatta devasa hali. Şuralarda su epeyce bir derinleşiyor gibi gözüküyor. En son Endonezya'nın Bali Adası'nda bu tarz yerler görmüştüm ama burada adım başı var gibi bunlardan. Gerçekten çok güzel duruyor şuraya doğru. Bu şekilde tamamen doğaçlama gezmeyi, ne bileyim gördüğüm yerleri habersiz bir şekilde görmeyi çok seviyorum. O yüzden aslında gördüğüm yola direkt dalıyorum. Ne karşıma çıkarsa diye gidiyorum. Böyle bir adaya gelmişken de biraz doğa yürüyüşü yapmak iyi olur diye düşündüm ve sonucu görüyorsunuz. Benzersiz bir deneyim. Gerçekten doğayla iç içe olmak insana her zaman iyi geliyor. Hep buna inandım. Doğanın içinde olduğunuz zaman ne bileyim bir huzur buluyorsunuz. Kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Böyle bir yere geldiğim için çok mutluyum dostlar. Umarım tekrar gelmek, daha farklı videolar çekmek nasip olur buradan. Havanın çok güzel olduğu bir zamanı yakaladık. Günlerce süren yağışlardan sonra Tayvan'da sonunda havanın güzel olduğu bir dönemde kendimizi çok güzel bir yere attık. Açıkçası buraya geldiğim için ve buraları sizinle paylaşabildiğim için fazlasıyla mutluyum. Her anımı değerlendirmeye, her anımı çekmeye, paylaşmaya çalışacağım burada olduğum sürece. Bence bugünlük bu kadar yeterli gibi. Olabildiğince buraları paylaşmaya çalıştım sizinle. Buranın doğasını her haliyle göstermeye çalıştım. Adada oldukça uzun 40-50 dakikalık bir motor sürüşü dahi yaptık. Birçok yeri gördük aslında kabaca. Önümüzdeki videolarda ise daha detaylı bir şekilde göreceğiz, gezeceğiz. Bakın şurada eviniz olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Galiba burası kullanılmıyor şu anda. Kırık dökük çünkü, ama şurada birisinin evi varmış. Manzaraya bakın. Şurada yaşayan insan nasıl mutlu olmasın ki? Şurada yaşayan insan nasıl sıcakkanlı olmasın ki? Güzel bir yerdeyiz. Çok övdüm burayı ama daha da öveceğim. Kayıtlı yalnızca 5000 kişinin yaşadığı, gerçekten yaşayan kişi sayısının ise 2500-3000 civarlarında olduğu devasa, muhteşem bir yerdeyiz dostlar. Kendimi heyecanlı hissedince öyle bir kaptırıyorum ki vaktin nasıl geçtiğini, ne kadar gezdiğimi, ne kadar çekim yaptığımı bile kavrayamıyorum çoğu zaman. Videolar bazen çok uzun oluyor ama her anı sizinle paylaşmak istiyorum. Her anı yaşayın istiyorum siz de benimle. Evet dostlarım, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda Tayvan'ın cennet adası Orkid Adası'nda ya da Çincesiyle Lanyo Adası'nda, Türkçesiyle Orkide Adası'nda görüşmek üzere. Olabildiğince sizlere farklı yerler göstermeye, farklı coğrafyaları tanıtmaya çalışıyorum. Elimden geldiği şekilde gittiğim yerleri kültürüyle, yaşantısıyla, doğal güzellikleriyle yansıtmaya çalışıyorum. Ne görüyorsam onu aktarıyorum. Kendimden bir şey katmamaya çalışıyorum. Olduğu gibi objektif bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Bir beğen butonuna basarsak ve halen daha abone değilseniz abone olursanız fazlasıyla mutlu olurum. Bu kadar güzel bir yere geldik. 2 gün boyunca yol geldik. Uykusuz kaldık ve çok güzel çekimler yaptık. Umarım bu çekimler karşılığını bulur ve beğenirsiniz dediğim gibi. Şöyle son bir kez şuraları bir yakından göstereyim. Şu suyun berraklığını, okyanusun, denizin güzelliğini, turkuazlığını bir kez daha görün.
Kendinize iyi bakın dostlar. Dediğim gibi beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Fazlasıyla mutlu olurum. En büyük desteğiniz bu kanala abone olmak. Eğer ki bir gün Tayvan'a yolunuz düşerse bu adayı es geçmeyin derim. Bu doğa harikasını gezin görün derim. Şurayı kaçırmayın derim yani. Bundan böyle kısa bir süre bu adayı keşfedeceğiz. Bir sonraki videoda ve videolarda Tayvan'da ve farklı ülkelerde görüşmek üzere dostlar. Orkide Adası'ndan, Lanyu'dan herkese selamlar.